Bu fikir nereden çıktı? Bu işi yapmaya karar verdiniz. İlk adım Türkiye'de bulmak zor mu? Şimdi kurulum aşaması ve maliyetler hakkında konuşmak istiyorum. 60 tane tavuğu bir kümesin içine koymama taraftarı mısın? Şimdiki aklın olsa bunu ilk başta böyle yapardım dediğin detaylar var mı? Kuluçka makinesi kullanıyor musun? Nasıl öğrendin tüm bu işleri? Sen az önce beslediğin şekilde, beslediğin için herhangi bir problem yaşıyor musun? Yumurta verimin nasıl? Bir yatırım yapıyorsun. Bu yatırımı ne kadar da çıkarır ve sonrasında sana aylık ne kadar para getirir? Kaç tavuk? Biraz daha rakamlarla konuşalım mı? 100 bin liralık bir yatırım var. Pazarın nedir? Sıkıntıları var mı? Bir horoz, 2 tane tavuk mesela satıyor musun? Bu işi yapmanın ne gibi riskleri var? Günde kaç saatini ayırıyorsun? Çok sevmek lazım değil mi bu işi yapmak için? Peki keyifli yanlarını o zaman bir konuşalım. Bir de böyle sana çok zor gelen zor yanlarını konuşalım. Bu konuda KOSGEB ve benzeri kurumlar aracılığıyla devlet teşvikleri, özel kredi imkanları var mı? Bu işin geleceği nedir? Yani yapmayı planlayan insanlara tavsiyelerin neler olur? Şimdi Tolga, ben gerçekleri söyleyeceğim. Tecrübelerden bahsediyoruz. Kimseye sebep olmak istemiyorum. Net neyse onu konuşalım. Haydi bakalım. Yapıştır gerçekleri. Gerçekleri yapıştıralım. Şimdi herkese merhabalar sevgili dostlar. Kanalımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili dostum Koray'ın ziyaretine geldim ve onunla süs tavukçuluğu üzerine konuşacağız. Hayvancılık üzerine konuşacağız. İleride köye göç etmek isteyen ya da hali hazırda köyde yaşayıp bu işi yapmak isteyen dostlarımızın kafalarındaki soru işaretlerini aydınlatmaya çalışacağız. Kendisine tüm detayları soracağım. Bu fikir nereden çıktı? Maliyetler nedir? Kaç tavukla ne kadar kazanıyor? Bu iş yapılır mı? Mantıklı mı? Zorlukları neler? Öğrenmesi kolay mı gibi tüm soruları kendisine yönelteceğim. Şimdiden iyi seyirler. Videomuza başlamadan önce bu tarz videolardan eğer hoşlanıyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı ve beğendiğiniz videoların beğen butonuna basarak bizleri desteklemeyi unutmayın lütfen. İyi seyirler. Evet Koraycığım, tekrar merhaba. merhaba Tolga. Bu ikinci videomuz seninle. Evet. Birkaç gün önce hayat hikayenizi çektik. İzlemeyen dostlarımız varsa hem açıklamalar bölümünde hem de kartlarda sizin hayat hikayenizin de videosunu bulabilirler. Valla biz bile çok keyif aldık çekimde. İzleyenler de inşallah keyif alırlar. Şimdi bu bölümde yapmış olduğun işi konuşacağız. Süs tavukçuluğu, tavukçuluk ve yumurta üretimi üzerine bir sohbet yapacağız. Tamamdır. İlk sorum şu. Bu fikir nereden çıktı? Benim bir abim var, tanıdığım var. Abi diye sevdiğim bir insan. Bir gün evine ziyarete gittik. Bahçede çok değişik tavuklar, iri iri. Dedim, abi bu ne? Biz tavuk görmemişiz bu zamana kadar. Bana oradan anlatmaya başladı. Cinsi budur, şunu yapar, şöyle satılır falan derken abi dedim, sen bundan ekmek kazanabiliyor musun? Ben 30 senedir bu işi yapıyorum dedi. Çocuğu bile bununla okuttum dedi. Düşündük, ondan sonra Tuğba ile konuştuk. Yapabilir miyiz? Zaten öyle bir şey istiyorduk. Hayvanları da çok seviyoruz. O şekilde çıktı karşımıza. Biz de bu işe girmeye karar verdik. Tavukçuluk, köy tavukları var, hibrit tavuklar var, yumurta üretimi için tavuklar var. Şu anda senin baktığın tavuklar süs tavuğu mu olarak geçiyor? Genelde renklerinden ve büyüklüklerinden dolayı tercih edilen cins. Aslında et tavuğu bunlar. İngiltere ve Amerika menşeili tavuklar. Bir tane horoz 6-7 kiloya olabiliyor. Tavukları da 4-5 kilo civarında. Gayet de lezzetli eti var. Senede de 200 tane civarında tavuklar yumurta yapıyormuş. Az bir rakam da değil. Köy tavuklarımız da var ama bunlar daha bir hoş görünüyor. Onları da seviyorum ama evet, bunlar daha bir keyifli, renkleri farklı. O yüzden tercih ettik. Bu işi yapmaya karar verdiniz, kafaya koydunuz. İlk adım? İlk adım sağlam kan olan, ağrı ırk denen şey vardır ya, saf kan olan tavukları bulmak önemli olan. Çünkü çok birbiriyle karışınca melezleşiyor, renklerinde farklılıklar çıkıyor. Siyam kedisi gibi düşünün veya cins köpekler gibi düşünün. Onlardaki karışıklık bunlarda da can sıkıcı. Herkes de orijinalini bulmaya çalışıyor. En büyük sıkıntı o. Düzgün bakılan bir yerden almanız gerekiyor. Hastalık olmaması gerekiyor. Biz zaten anaç tavuk ve horozla başladık bu yüzden. Sonra civciv yumurta olayına geçtik. Ama en önemlisi düzgün bir yerden almak. Türkiye'de bulmak zor mu? Çok zor değil. Var. Ama işi hakkıyla yapan 3-5 kişi var. Benim bildiğim en azından. Yani üretici olarak bu işi yapanlardan bahsediyorum. Hobi olarak kendi bahçelerinde beslemek isteyenler de çok ama hakkıyla yapanlar var. İleride soracaktım, şimdi sorayım. Sen şu anda anaç satıyor musun, civciv satıyor musun, yumurta satıyor musun? Evet, satıyorum. Hepsinden mevcut. İsteyen olursa civciv de çıkarabiliyorum. Hangi cinsi beğenirse. Anaç tavuklarım, horozlarım da var. Takım halde satıyoruz zaten. Genelde 3 tavuk, 1 horoz gibi
uygun oluyor ya da 2 tavuk bir horoz gibi. Ya da yarka dediğimiz tavukla civciv arasında olanlar var. Onlar da daha doğrusu cinsiyet tam belli olmuyor ama onlardan da daha uygun fiyata verebiliyoruz. Tamam. Bunu ilerleyen aşamalarda soracağız. Ben bazen sonda soracağımı böyle aklıma gelince başta sorabiliyorum. Tamam, ben de fazladan ilave konuşabiliyorum. Tamam. Şimdi kurulum aşaması ve maliyetler hakkında konuşmak istiyorum. Bu işi yapmak isteyen dostlarımız varsa ilk ne gibi hazırlıklar yapmaları gerekiyor ve maliyetler yüksek mi? Tüm bunları bir masaya yatıralım. Kümes kurulumlarından bahsedeyim ilk önce. Aşağı yukarı 8 tane kümesim var. İşçilik vermedim. Bunların hepsini tek başıma yaptım. Eşim sadece boyamasında yardımcı oldu. Geçen sene hatırladığım kadarıyla 30 bin lira civarı sadece demire para verdim. İşçilik yarısı kadar tutar normalde. Öyle alınır. Yani ilk maliyet bu. Telleri, çitleri, çit demirleri, kapıları, menteşeleri her şey dahil buna. Tavukların fiyatı ayrı tabii. Evet. Şimdi bunu biraz detaylandıralım. Çünkü çok genel bir fiyat oldu bu. Evet. Bir de orada farklı da bir detay var. Sen 8 ayrı ırk yetiştirmek istediğin için onları bölüm bölüm yaptın. Aslında 8 ayrı ırk değil. Benim tecrübeme göre 7 tane tavuk ve horoz bir kümeste çok güzel oluyor. 7'den sonrası sıkışıklık. Yani benim söylediğim kümes de 1 metre 2 metre boyutlarında, onu da söyleyeyim karışıklık olmasın. 7 tavuktan sonrası sıkıntı. Birbirlerinin üzerine çıkıyorlar. Altları çok çabuk kirleniyor. Dar olduklarından hareket ettiklerinde suluğu devirme riski var. Suluk devrilince yer ıslanıyor. Hastalıklar artıyor. O yüzden kümes sayısını fazla tutmaya çalışıyorum. Bir de tabii aynı ırklar yan yana aynı kümeste olur ama modlet cinsi var. Jübile ile karıştırırsanız illaki bir benezlenme olur. Onu da istemediğimiz için özellikle ayrı olması gerekiyor. Şu anda senin baktığın tek ırk mı? Renkleri farklı ama. 2 ırk var. Bir tanesi bakır maran, maran cinsi. Diğerleri Orpington cinsi. Onların renkleri farklı. 2 ırk var. Şimdi benim kafam karıştı. Şimdi mesela ben tek ırk, tek renk, bahçemde başka hiçbir farklı ırk olmadığını düşünelim. Tamam. Şu anda senin kaç tane tavuğun var mesela 60 burada? civarı tavuk var. 60 civarı tavuk var. Genelde 10 tavuğa bir horoz tavsiye olunur. Tek yapacaksak bile sen 60 tane tavuğu bir kümesin içine koymama taraftarı mısın? Bölmek mi gerekir diyorsun? Bana göre maksimum 5 veya 6 tavuk, bir tane horoz. Çünkü döl verimi düşüyor. Hatta benim yedek horozlarım da var. 2-3 ayda bir horozları değiştiriyorum. Kuvvet açısından. Çünkü kaba tabirle 3-4 ayda horoz devamlı çiftleşmekten yoruluyor. Döl verimi düşüyor. O yüzden başka horoza geçiyorum. Tek ırk olsa bile, tek renk olsa bile bölmek daha mantıklı. Çünkü aralarında kavgalaşmalar oluyor. Bunlar birazcık da korumacı hayvanlar. İşte belli bir kısım 8-10 tane tavuğu kendine ayırıyor. Öbür kısım onlara dokunamıyor, öbür horozlar. Yaklaştığı zaman kavga çıkıyor. Fazla kalabalıkta hırgürde bu sefer tüyleri dökülmeye başlıyor. Yaralanmalar oluyor, sakatlıklar oluyor. Görüntü güzelliği ve sağlıkları bozuluyor. Bir de tabii en önemli unsur bence, kendi fikrimi söylüyorum. Tabii ki. Birinde bir hastalık olduğu zaman bulaşma riskini de azaltmış oluyorsun böylelikle. Bravo. Yemi ayrı, kabı ayrı, suyu ayrı. Aynen benim de söylemek istediğim şeydi ama sen de dışarıdan bir insan olmana rağmen bunu düşündün. Hakikaten 60 tane tavuğu aynı anda hasta etmek var. 5 tane tavuğu hasta etmek var. Onu hemen ayırabilirsin başka bir tarafa. Komple bütün tavukların ölmez. Tedavisi kolay olur. Tedavisi kolay olur. Hemen karantinaya alıyoruz zaten onları. Şimdi muhakkak bir işe ilk adım attığında eğer bilgi sahibi değilsen amiyane tabirle bir kazık yiyorsun. Evet, maalesef. Şimdi burada hazır kazığı yenmişi varken ben sorayım ki bu işe başlamak isteyen dostlarımız o kazığı yemesin. Şimdiki aklın olsa bunu ilk başta böyle yapardım dediğin detaylar var mı? Şimdi ben şanslıydım. Tecrübeli birinden aldım. Görmeden almak çok riskli. Size videoyla, telefonla, fotoğrafla gönderilen hayvan kargoda elinize aynısı ulaşmıyor maalesef. Salatalık çıkabiliyor mesela. Aynen. Patlıcan istiyorsunuz, salatalık çıkıyor. Ya çok yaşlı hayvan geliyor, ya kanadı kırık hayvan geliyor. Türlü türlü sıkıntıları var. Ya güvendiğiniz birisini bulmanız lazım. Birisinden referans olması lazım. Öbür türlü direkt kazık yersiniz. Pahalı bir şey bu. Normal köy tavuğu değil ki. 20 tane civciv aldım, 10 tanesi yaşadı. Öyle bir şey değil. Bunun 20 tane aldıysanız 19 tanesinin kesinlikle size devam etmesi lazım ki para kazanabilirsiniz. En azından elinizdekini kaybetmezsiniz. Kurulum olarak mesela kümesi böyle yapardım, şuraya yapardım, işte şuraya yaptım rüzgar aldı gibi böyle detaylar var mı? Tabii ki kuzeye bakmayacak tavukların yönü, kümeslerin yönü. Çünkü kuzey rüzgarları hasta edebiliyor. Çok çabuk üst solunum yolu enfeksiyonu oluyorlar. Evet. İlaçları var ama hiç gerek yok. Antibiyotik vermenin bir anlamı yok. Ben hiç ilaç vermiyorum hastalanmadıkları sürece mesela. Ondan sonra ilk kurulumda
imkanım olsaydı, burası benim kendi yerim olsaydı ben kesinlikle altını beton yapardım. Kümesleri ona göre bölerdim. Yıkaması, temizlemesi çok kolay. Bir kanal sistemi koyardım yanlarına. Suyu tuttuğum zaman hepsi kanaldan akıp bir kuyuya giderdi. Talaşımı atardım. Hayvanlarım da rahat ederdi. Ben de rahat ederdim. Çadır olabilir. Kışın çadır çok güzel olur. Kendi sıcaklıklarıyla bile ısınma sıkıntıları olmaz. Çünkü soğukta bu hayvanlar vücutlarını korumaya alıyor. Kesinlikle yumurta yapmıyor. Kış aylarında hiç yumurta almadık desem yeridir. O yüzden çadır isterdim. İlgimi çekti. Beton yapardım dedin altını. Hı. Genelde köylerde tavuklar toprak eşeliyorlar. Evet. Hayvanlar bunu seviyor, yani içgüdüsel bir şey. Eksik söyledim o zaman. Kaldıkları gece konakladıkları yerin altını beton yaparım. Gene ön tarafları toprak olur, kum olur. Eşelensinler. Çünkü eşelenmeleri tırnakların törpülenmesi için. Gagaların uçlarının sivrileşiyor. Kartal gibi gaga oluyor. Yem toplayamıyorlar. O yüzden toprağa, taşa vurmaları lazım. Evet. Toprak onlar için çok önemli. Törpülüyorlar resmen. Onu törpülemezse gaga uzuyor, yem yemiyor. 2 gün yemediği zaman da bu hayvan ölüyor. Bir şey daha dikkatimi çekti. Hiç ilaç vermiyorum dedin. Mesela bunların yıllık aşıları, bizim hani kedi köpeklere yaptırdığımız koruma aşıları gibi bakım aşıları var mı? Bunları da mı yaptırmıyorsun? Var. Bu yaz onları geç kalmadan yapacağım. Yaz tam başlarken. Çünkü geçen sene birisinden duydum. 100 tane tavuğu aşağı yukarı bir hastalıktan öldü. Bulaşıcı bir şeymiş. Ondan dolayı bir aşı varmış. Sadece onu yaptıracağım ama. Evet. Zaten bu tarz bir işe giriyorsak muhakkak bir veterinerimiz olmalı. Tabii Düzenli görüştüğümüz, akıl aldığımız ve hayvanlarımızın tedavilerini yaptırdığımız ve acil bir durum olduğunda, bizim müdahale edemeyeceğimiz bir durum olduğunda arayıp hemen böyle ulaşabileceğimiz, hemen gelebilecek bir veterinerimizin olması gerekiyor. Kesinlikle şart. Kuluçka makinesi kullanıyor musun? Yoksa doğal yolla mı? Kullanıyorum çünkü yumurtlama zamanlarında yumurtalarını kesmek istemiyorum. Kuluçkaya yattığı zaman 21 gün hayvan ona bakmakla uğraşıyor. Kuluçkaya yatan hayvan maalesef kalkıp doğru düz yem yemiyor, su içmiyor. Diğer hayvanlar da rahatsız edebiliyor. Hem tavuğu zayıflatıyorsun hem yumurtadan oluyorsun. O yüzden kuluçka makinesinde kontrollü bir şekilde üretiyorum. Nasıl öğrendin tüm bu işleri? YouTube ve sorguyla. Tecrübeli insanlara Tecrübe de var. İlk zamanlar mesela doğru düz yumurta çıkaramıyordum. Neden olmuyor? Sonra jeton düştü. Bizim hayvanlar çok tüylü. Acayip böyle pofuduk hayvanlar. Meğerse horozla çiftleştikleri zaman tavuklar sperm döl kanalına ulaşmıyormuş. Tüylerde kalıyormuş. Sonra ne yaptık? Hayvanları tuttuk, bacaklarımızın arasına bağladık. Makaslarla hem tavuğun hem horozların o bölgelerini temizledik. Evet. Kestiğimiz zaman 1 sene boyunca o hayvan rahat. İşte bunlar hep deneme yanılma. Deneme, aslında kendimiz yanıla da öğrendik bunları. Şimdi bu yola başlamadan önce şunun kararını vermek lazım. Biz et üzerine mi yürüyeceğiz yoksa yumurta üzerine mi yürüyeceğiz? Yoksa bunu hibrit bir şekilde beraber yapabilir mi dostlarımız? Zor bir soru aslında ama etlik satmak biraz zor. Onu çünkü bir sürü insan kesilmiş, temizlenmiş, tüyleri yolunmuş, paketlenmiş halde istiyor haklı olarak. Evde direkt bunu pişirebilmesi için. Hibrit gidilebilir. Ben şu anda onu yapıyorum. Yumurta ağırlıklıyım. Özetle hibrit biraz daha ağır basıyor, daha mantıklı gibi. Çünkü duruma göre ilerliyorsun sanırım. Aynen, duruma göre ilerliyorsun. Şöyle bir şey var. Kuluçka makinesine atıyoruz. 30 tane yumurta, her tava 30 kapasiteli bende. 30 tane yumurta atıyorum. İçinden 27-28 tane çıktı. Bakıyorsunuz bunun 15'i horoz, 10 tanesi tavuk. Bu sefer zaten ister istemez seni et kısmına doğru yöneltiyor. Çünkü fazla horoz hem kalabalıktaki hastalık riskini arttırıyor, dişilere zarar veriyor, kendi aralarında kavga ediyorlar. O yüzden onları etliye doğru yavaş yavaş sevk ediyorsun. Ama tavuklar daha değerli oluyor tabii. Peki yemelik yumurta satıyor musun? Satıyorum. Biz tavuklarımıza arpa veriyoruz. Bir de mutfak atıklarını veriyoruz. Onlar da sebze vesaire. Tuzlu bir şey vermemeye çalışıyoruz. Tuz zararlı. Onu da öğrendik. Çok çabuk ölüyorlar tuzdan. Bahçede çıkan otlar, ektiğimiz biçtiğimiz sebzelerin yaprakları, söktüğümüz zamanı bittiği zaman onları da tavuklarımıza veriyoruz. Doğala çok yakın. Yani tamamen kendi ormanda büyüyen orman tavuğu gibi değil. Keşke öyle bir imkanımız olsa ama elimizden geldiği kadar katkısız. Biz ne yiyorsak onlar onu yesin tarzındayız. Evet. Şimdi tabii beslenme konusu çok önemli. Bir insan ne yerse insan odur. Hayvanlarda da öyle bu. Hayvana ne yedirirsen sonuçta onun ürününü yediğin için sen de o zehir verirsen yediğin ürün zehirli olmuş olur. Çok doğru söylüyorsun. Çeşitli yemler var. Pelet yem gibi çok zararlı, çok rezil bir yem var. Yumurta yemi var. Yine odaki içinde birçok kimyasal barındıran, bizim yine istemediğimiz, doğaldan uzaklaştıran bir durum. Bir de arpa, buğday, mısır olarak
vermek var. Doğal üretilmese de arpa, buğday, mısır ve mutfak atıklarımızı verdiğimiz zaman benim içim rahat oluyor. Benim de tavuklarım var, 15 tane. Ben o şekilde besliyorum. Yumurta veriminden de memnunum. Peki bu cinste sen az önce beslediğin şekilde beslediğin için herhangi bir problem yaşıyor musun? Yumurta verimin nasıl? Şimdi kesinlikle dediğin şekilde besliyoruz. Kendimiz de yiyoruz çünkü. Benim 5 yaşında oğlum var. 5 yaşında oğlum bunu rahatlıkla yiyebilsin diye, ben yiyebileyim diye. Onlara kesinlikle bu şekilde bir beslenme uyguluyoruz. Bu arada benim de kendi pelet makinem var. Kendim de yem karışımı yapıyorum. Buğday, arpa, mısır, işte ot topluyoruz. İncirler kurtlanıyor, incirleri atıyoruz içine. Hepsini karıştırıyoruz. Ama kesinlikle antibiyotik, büyütücü hormonlar vesaire hiçbir şey yok. Yumurta kabuklarını koyuyoruz içine, kalsiyum, tekrar güzel yumurta yapabilsinler diye. O şekilde besliyoruz. Abi ben neler duydum ya bu işin içinde. Yumurtanın rengini katalogdan seçtiriyorlarmış. Yumurtanın sarısının renginin tonuna kadar insan müdahalesi var. Maalesef bu kadar öyle da bir şey. değil artık ya. Maalesef öyle bir şey var yani. Boya mı koyuyorlar, ne koyuyorlar içine bilmiyorum. Abi biz de ne veriyoruz? Pul biber veriyoruz bazen. O zaman yumurtanın rengi bir tık koyulaşıyor. Ama bir tık. Yan yana koyunca anlayabiliyorsun. Öbür türlü anlamazsın ama dediğin gibi böyle kahverengiye yakın yumurta sarısını yapanlar var. Bir de yumurtlamayı tetiklediği söyleniyor pul biberin. O da ayrı bir bilgi olabilir. Evet, bağırsaktaki, midedeki zararlı bakterileri de öldürüyor. Koruyucu da aslında. Hastalıklara karşı direnci gelişiyor. Tavukların acı hissi yokmuş. Bizim gibi acı yedim, yandım yokmuş. Onu öğrendik. Rahat rahat yiyorlar yani, kimse merak etmesin, tavuklara işkence değil. Bir yatırım yaptın. Bir iş modeli aslında bu. Hobi olarak da yapılabilir. Kar amacı güderek de yapılabilir. Köye göç edip bu işi profesyonel olarak yapmak da olabilir. Çeşitli alternatifler olabilir. Sen şu anda bunu hobi olarak başladın ama ister istemez çoğaldığı için de bir geçim kapısı olarak da bunu görebiliyoruz, değerlendirebiliyoruz senin hayatında. Hem zevkli bir hobi, hayvanlar çok güzel, çok zevkli. Ben şeyi gördüm, güvercin hastalığını biliyordum. Tavuğun bu kadar hastalık olabileceğini bilmiyordum. Güvercinle yarışır. Bende çok sevgi var tavuğa karşı. Çok keyif alıyorum. O yüzden belki de bırakmak istemediğimden şeye doğru kaydı. Ekmek kapısına doğru kaydı. Peki maddi kısmını konuşalım. Bir yatırım yapıyorsun. Bu yatırımı ne kadar da çıkarır ve sonrasında sana aylık ne kadar para getirir? Kaç tavuk? Şimdi Tolga, ben gerçekleri söyleyeceğim. Tecrübelerden bahsediyoruz. Madem hani kimseye sebep olmak istemiyorum. Kötü bir yönlendirmek, iyi yönlendirmek de istemiyorum. Neyse onu konuşalım. Ben de zaten onları duymak istiyorum kardeşim. Çünkü ben şunu istemiyorum. Köye göç etti, tavuk işine girdi, tarlasını satın aldı, ihracat yapıyor, satış rekorları kırıyor, siparişlere doyamıyor gibi böyle olumlama yapacak. Videomuzu böyle hani izletmek için söylenen şeyler, asla ben böyle bir şey istemiyorum. Lütfen tam anlamıyla gerçekler neyse, acı da olsa. Çünkü bunu ben bir vebal olarak görüyorum. Aynen, ben onu vebal yanlış yönlendirmek çok kötü bir durum. Adam gelecek buraya 5 dönüm arazi alacak. 1000 tane tavuk koyacak. Yumurta tavuğundan bahsediyorum. 3 ay geçti. Ben battım. Ben bunu istemem ki. Çoluğu çocuğu her şeyi, bütün planlarını değiştirip buraya geliyorsun. Buna gerek yok. Tabii belki birisi şu anda bu videoyu izleyecek. Senin ağzından çıkan bir kelimeyle hayatını değiştirecek kararı verecek belki. Aynen, benim İstanbul'dan bir iki arkadaşım dedi. Abi videoda tavukçulukla geçim olur mu demişsin dedi. Sordular sana, olur demişsin dedi. Biz de gelelim mi? Dur dedim, bir video daha yapacağız. Ona göre bak. Gerçekten böyle hemen gel demekle olmuyor. Evet, şimdi haydi bakalım. Yapıştır gerçekleri. Gerçekleri yapıştıralım. Şimdi bizim Türkiye için özellikle konuşuyorum. Dinamikler çok fazla. Etkenler, nasıl denir o kelime aklıma gelmedi Tolga ama. Denklemin parçaları çok fazla. Şimdi ne çıktı? Parametreler. Parametreler diyeyim. Türkiye'de bu konular çok hareketli. Günlük her şey değişebiliyor. Maalesef deprem faciası yaşadık. Birçok insanın hayatı bitti. Birçok yakınlarını kaybeden oldu. Çok üzülüyorum. Bizi etkiledi mi? Çok etkiledi. Ondan sonra seçim geliyor. Seçimden sonrasını göreyim diye birçok insan bekliyor. Haklı olarak cebinde parasını boşa bir kurşun atayım diye belirsizlik var. Ben çok inanmıyorum. Daha önceki videoda söyledim. Kuş gribi diye bir şey çıkarıyorlar. Komplo teorileri var. Hiç olmayan bir şey nereden çıkıyor birdenbire? O da Afyon'da bir sürü hayvan itlaf edildi vesaire. Bunlar üst üste gelince bu sene satışlarımız bayağı bir azaldı. Özellikle yumurta ve civciv satışımız çok düştü. Bir tık gelirimiz var, idare ediyoruz. En azından kendi yemini çıkarıyor ama ben buna güvenseydim, geçim sağlayayım deseydim bugün çok zor durumdaydım. Hobim
geldi. Ekstra bir iş olarak yönlendi. Eyvallah. Allah bereket versin. Para birazcık geliyor ama öyle çok büyük ev geçindireyim tarzında bir şey yok şu anda. Seneye ne olur bilemem. Çok hızlı da gidebilir. Geçen sene hayvanım azdı. Yumurta yetiştiremiyordum. O kadar çok talep vardı ki. Dedim ki hani 500 tavuk yapsam demek ki 500'de bunun 300 tane günlük yumurta alsam hepsini satarım. O civardaydı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi bu senaryoda işlerin kötü gittiğini gördüğümüz için Evet, bu böyle. gördüğümüz için bilmiyorum. Türkiye'nin ekonomisi de iyiye Hı hı. gitmedi. Kargo Dünyada da, fiyatları, evet. mazot fiyatları, Hı hı. insanların ekonomik alım güçlerinin düşmesi vesaire. Hı hı. Şimdi bu aslında bir değişken. Şimdi biz bir takım konuları konuşurken o değişkenleri sabit tutup şöyle değerlendirelim. Tamam. Eğer ekonomi iyi gitseydi, şimdi bu kötü gitmiş hali. Hı. Zaten bu durumda bırak tavukçuluğu, herhangi başka ne işi, biz de biliyorsun kafeteryamızı kapattık, Evet, dükkanımızı maalesef. kapattık, online'da devam ediyoruz. Hı hı. Hangi iş olursa olsun bu gidiyor. Aslında bunun günahı şu anda tavukçuluk veya yumurta işi değil. Değil. Bu iş anlamından ziyade biraz daha genel konuşmamız lazım. Hı hı. Eğer işler iyi gitseydi sen buraya yapmış olduğun yatırımı kaç ayda amorti ederdin? Aşağı yukarı 7-8 ayda, aslında 1 sene diyelim çünkü yumurtlamadığı zaman da var. Yaptığınız yatırımı 1 senede çıkarır. Biraz daha rakamlarla konuşalım mı? Şimdi sen kaç tane tavukla başladın? Kaç tane tavuk için ne kadarlık bir kümes yapılması lazım? Bunun için kaç para harcadın? Ne kadar yumurta satıyorsun? Ne kadar hayvan satıyorsun? Rakamlarla biraz konuşalım. Şimdi 8 tane kümes var. Aşağı yukarı 5.000 lira civarı bir kümes çıkar. Demir fiyatları çok çıktı. Her şeyde olduğu gibi. 40.000 lira kümeslere gider. Anaç tavuk alırsanız tavuk tanesi 1000 liradan hesaplayın. 8 kümeste 5'er tane deseniz gene 40 tane hayvan olur. 40.000 lira da ona harcayın. Aylık şu anda benim 2500-3000 lira gibi yem masrafım var. Kaç tavuk için? 60 tane tavuk için. Daha kesin hesap yapmak isteyenler varsa bir tane tavuk horoz bu cinsler 150 gram civarında günlük yemiyor. Oradan aşağı yukarı bir rakamı bulabilirler. Tabii fiyatlar da değişecek. Fiyatlar çünkü şu da anda bu değişken. videoyu çekiyoruz ama orada çok uzun zaman duracak bu video. Belki önümüzdeki sene bu rakamlar çok komik kalacak bilmiyorum. İnşallah Evvelki çok sene abartı pardon. yüksek kalır bu fiyatlar. Evet, belki inşallah abartı yüksek kalır ya. İnşallah. Geriye doğru bir gitse o Evet. fiyatlar çok sevinirim. İlk geldiğimiz sene 70-80 liraydı bir çuval buğday arpa. Şu anda arpa bile 400 lira 50 kilosu. 8 liraya çıktı. Çok farklı. Ondan sonra yıllık bir elektrik su masrafı ekleyebilirler. Yıllık elektrik su 5-6 bin lira anca gider. Vitamin, antibiyotik vesaire, hasta olduklarında antibiyotik kullanırız gene söyleyeyim de. Vitamin vesaire, veterinerlik masrafı da 5 bin lira gitsin. Yıllık mı? Yıllık. Bu fazla bir söylüyorum ki ben Kötüyü sonuçta düşünelim kötüyü diye. düşünelim. Yani bir 100 bin lirayla açılış yapılabilir. Tabii şöyle az başlayıp hayvanları kendimiz hani yumurtadan civciv alarak rakamları çoğaltırsak da ilk başta söylemiş olduğun anaç tavuk masrafından da aslında biraz yatırım maliyetimizi düşürmüş oluruz ama zaman kaybeder miyiz? Bir anda zaten bendeki kadar tavuk horoz bulmak zor. Ben ne yaptım? Kuluçka makinesi aldım. 12 tane toplam tavuğum vardı. 2'şer 3'er tane tavuk, birer tane horoz. Onlardan aldığım yumurtalarla buraya kadar geldim. Bir senemi aldı ama o sürede ben aslında paradan daha değerli olan tavuk bakmayı öğrendim. Daha çok bilmediğim şey var. Çok ustalar var. Bir kere de bakıp bunun şuyu var bak bu biraz sağa doğru çekiyor. Bunda hastalık olabilir. Evet. Kes bunu diyebiliyor. O kadar olgunlaşmadık ama bana kazancı bu. Ben gene kârdayım. Çünkü 50 tavukla başlayıp 40 tanesini öldürseydim belki o işi bitirecektim gözümde. Ve bütün ekipmanı da harcadığımdan çok daha az paraya satmak zorunda kalacaktım. Peki şimdi sen mesela yumurta üretimi ve yumurta satışı için yola çıkmış olsaydın bu cinsi almazdın. Tabii Onu ki, ayrıca tabii ki. konuşuruz. Hı hı. Şimdi bu hayvanların çünkü şu anda anaç olarak satışından da aslında bir gelir var. Bir önceki Evet. videoda söylemiştin. Evet. Yüksek meblağ bir satış fiyatı var bu hayvanların. Evet. O yüzden şimdi senin yaptığın iş özelinde konuştuğumuz Tamam. zaman yapmış olduğun 100 bin liralık bir yatırım var. Hı hı. Mesela ayda kaç para kazanıyorsun şu anda bu sistemde? Ayda kaç para kazanıyorum? Deminki genel durum iyi olduğunu düşünseydik günde aşağı yukarı 20 civarında garanti kısmını söylüyorum. Benim yumurtam oluyor. 60 hayvanda mı? 60 hayvanda. Tamam. Çünkü bunlar yılda 200 yumurta yapar. Normal köy tavukları, diğer tavukların bile yumurtlama süresi 28 saatte birdir. En iyi hızda. 28 saatten daha kısa sürede yapmıyorlar. Bunu düşündüğümüz zaman o yüzden 20 tane diyorum. 30 tane çıktığı da oluyor, 25 tane çıktığı oluyor da ben ortalama söylüyorum. 20 yumurta var. Bunun tanesini en kötü ihtimalle 75 liradan satsam günde 1500 lira yapar. Şimdi bu bahsettiğin 75 lira alıp yemek için değil bu fiyat değil mi? Değil. Kuluçkaya atıp bu Evet. tavuktan üretmek için Tamam. söyleyeceğimiz Ona rakam. bir açıklık getirelim çünkü gıda amaçlı bir yumurtanın 75 lira olması
Çok yüksek bir fiyat. Peki gıda amaçlı olarak mesela sattığın yumurtayı ne kadara satıyorsun? Böyle bir doğal yumurtayı. Doğal yumurtayı ben 7 liradan veriyorum. Çünkü hesapladım, bana maliyeti 5 lira civarında. İşçiliğimi koymuyorum. Evet. Yem çok pahalı, emek de çok. Tamam hadi işçilik koymuyoruz ama ölenler var. Onları da koymak zorundasınız. Tabii. Onlar da gider. Elektrik çok pahalı. Kuluçka makinesine aylık 200 lira belki 250 lira. Ben elektrik ödüyorum sırf sadece onun için. O yüzden 7 liradan satıyorum. Şu anda bunu böyle bir açıklama gibi yapmak zorunda değilsin. Çünkü şu anda fabrikasyon bir yumurtanın markette ne kadar olduğunu görünce şu anda bu fiyatlar çok makul geldi bana. Evet. Canlı hayvan satışı. Evet, günde bu süs tavuğu için 20-25 yumurta diyoruz ama bu zaten her gün mümkün değil. Kışın soğuktan, yazın çok sıcaktan etkilenen hayvanlar 200 yumurtayı bulmak çok zor. Gene de biz yılın 6 ayı yumurta satabiliyoruz desek günde 1500 lira gibi görünüyor ama her gün mümkün değil tabii ki de. Ayda gene 8-10 bin liraları bulabilirsiniz. Tamam, şimdi biz tabii ki burada her hikaye farklıdır. Her ticari girişimde farklıdır. Biz kurulum maliyetlerini bahsettik. Yumurta satış fiyatlarından da bahsettik. Evet. Kaç gram yem yediklerine kadar bahsettik. Artık hani bu işi yapmak isteyen dostlarımız kağıdı, kalemi, Excel'i açacak önüne. Evet. Yazacak. Kendi planını, programını ve hesabını, kitabını güzel yapacak. Şimdi mi söyleyeyim, sonra mı söyleyeyim? Her şeyi üretmek kolay ama pazar bulmak çok zor. Tam şimdi bak vallahi billahi sırada o soru vardı. Pazarın nedir? Sıkıntıları var mı? Sıradaki var, soru oydu. olmaz mı? Şu anda dediğim şartlar bir araya geldiği için çok durgun. Yurt dışı pazarlarına girmek zorundasınız. Dışarıya göndermek biraz sıkıntı. Gönderilebiliyor, gönderilmiyor değil. Onda da fiyat söyleyeyim, 5 euro yumurta. Yurt dışına gönderdiğimiz zaman gayet güzel bir rakam. Ama aldığınız bir tane 36'lık viyol 150 lira civarında. Onu da ekleyeceksiniz. Yol parasını ekleyeceksiniz. Hani size süper bir kar yok. Keşke ayda böyle 50 tane 100 tane yumurta satsam yurt dışına, bana yeter. Nasıl oluyor? Resmi boyutu nasıl onun? Yani yurt dışına ben gıda gönderemiyoruz. Yumurta nasıl gönderiliyor? Bunu yapan firmalar var ama yumurta başına veya canlı hayvan gönderdiğiniz zaman canlı hayvan başına sizden ekstra ücret ödüyorlar. Alıcıyla konuşuyorsunuz. Eğer tamam derlerse ona göre parasını alıyorsunuz, öyle gönderiyorsunuz. Anladım, yani oluyor. Oluyor, olmuyor değil, oluyor. Türkiye'deki pazar nasıl? Mesela az önceki soruyla da biraz bağlantılı. Mesela bir horoz, 2 tane tavuk mesela satıyor musun? Tabii ki satıyorum. Ne kadar fiyatı? Takım halde gidiyor. Nasıl hesaplayayım size? Mesela bazı renkler daha pahalı. Bazı renkler daha ucuz. Çünkü arz talep sonuçta. Tamam. İyi talep gören bir horozu biz... Hangisi o mesela? Mesela motlet dediğimiz siyah beyaz yeşil karışımı olan bir tavuk cinsimiz var. Onların mesela 2 tavuk 1 horoz 3500-4000 liraya gider. Bu en pahalısı mı? Yok, daha büyük paralar verenler oldu. Bazı cinsler var. Onları ortaya çıkarmıyoruz hazır olmadan. Evet. Onlar da yurt dışından getirdiğimiz var. Getireceğimiz de var. Bu sene bir denedik. Olmadı. Zamansız almak zorunda kaldık. Aldığımız kişi de yumurtaların çok verimli olmayacağını söyledi. Ve öyle de çıktı. 400 euro para verdim. 5 tane civciv çıktı 40 taneden. Ama onlar da öldü. Her Bu da işte gider. olduğu gibi pazarını Pazarı bulmak öncesinde önemli. bulman Pazarı gerekiyor. bulmak lazım. Satacağınız yeri ayarlamadan bodoslama bu işe dalmak, hiçbir işe dalmak iyi değil tabii de. Özellikle bu işe canlı bir hayvan olduğu için çok riskli. Evet. Riskler hakkında biraz konuşalım. Bu işi yapmanın ne gibi riskleri var? Evinize çok yakınsa koku riski var, hastalık riski var. Şöyle bir hastalıklar var. Ben açıkça söyleyeceğim. Oğlumda geçenlerde bacağında bir parça şöyle bir kısarıklık çıktı. Biraz büyüdü. Doktora danıştık. Toprakla ve hayvan gübresiyle muhatap olduğunuzda vücutta çıkabilecek bir alerjik reaksiyonmuş. Birazcık alerjik benim oğlum. Bu bir risk. Hijyene dikkat etmeniz gerekiyor. Ben günde belki 100 kere elimi yıkıyorum. Bir tavukla uğraşıyorum bir kümeste. Gidiyorum elimi yıkıyorum. Bir şey varsa diğerine geçmesin. Ona bile dikkat ediyorum. Bir anda bakıyorsunuz çok kuvvetli bir rüzgar esiyor. Hayvanlar üşütüveriyor. Hemen hırlamalar başlıyor. Canlı hayvan ölümleri fazla. Yumurta gönderiyorsunuz. Geçen gönderdim 30 tane. 11 tanesi kırılmış. İmkansız, nasıl oldu bilmiyorum. Kargoda 11 tanesi kırılmış. Tabii telafisini gönderdik. Kargocunun hatası ama insanı da mağdur etmemek gerekiyor. Genelde riskler bu. Bir tane dışarıdan mesela ben fazla kişiyi, hatta hiç kimseyi kümeslerin yanına yaklaştırmıyorum. Özellikle tavukları olan kişileri kesinlikle yaklaştırmıyorum. Tavuklarındaki hastalıklar benim tavuklarıma çok çabuk bulaşabilir. Evet. İşte biti piresi oluyor, onunla mücadele etmeniz gerekiyor. Canlı hayvanda olabilecek riskler bunlarda da fazlasıyla var. Günlük rutinlerinden bahsedelim. Evet. İşin biraz böyle fiziksel boyutundan bahsedelim. Günde kaç saatini ayırıyorsun? Ne kadar emek veriyorsun? Yapması zor mu? Tavuk miktarına göre değişir. Kümes miktarına da göre değişir. Ama sabahleyin erkenden, özellikle yazın 7 olmadan
kalkıp tavuklarınızı açmanız lazım. Hayvanlar içeride kapalı kaldığı zaman strese giriyor. Bizimkilerin önlerinde branda var zaten. Soğuk havalarda özellikle kapatıyoruz. Yazın önlerini kapatmıyoruz ama kümesin içinde kaldıkları zaman strese giriyorlar. Birbirlerini rahatsız etmeye başlıyorlar. Bir kere bunları yapmanız lazım. Taze su, çok sık suyunu değiştirmeniz lazım. Yumurta verimi çok çabuk düşüyor. Bunu da ben gördüm. Gene kötü sudan dolayı hastalıklar, bakteriler çok çabuk ürüyor. Hayvan da sevmiyor. Taze olsun. Sabahleyin bunu yaptınız. Günlük yumurtalarını topluyorsunuz. Yumurtaları temizliyorsunuz, bir kenara kaldırıyorsunuz. Onları güneşte kalması iyi değil. Serin bir yere almanız lazım. Bunların bir ömrü var çünkü. Ondan sonra haftada bir muhakkak altlarını temizlemeniz lazım. Dediğim gibi kaka kısımları, gübreler çok çabuk birikiyor. Gazlar çıkmaya başlıyor. Hayvanlar gene hasta oluyor. Zor mu? İlk zamanlar zor geliyor. Koku hassasiyeti olanlar için biraz zor. Ama çok sık temizlediğiniz zaman o koku kalmıyor. Evimizin yanında sen de gördün. Hanımım hiç kokudan rahatsız olmuyor. Burada dışarıda biz yemek yiyebiliyoruz. Hiçbir rahatsızlığımız yok. Günde 3 saat falan benim bir işimi alıyor. Sabah akşam toplam. Toplam. İşte kümeslerin altlarını temizlediğin zaman, kümeslerin içlerini daha doğrusu tavukların altlarını temizlediğin zaman özellikle o gün biraz yorucu oluyor ama çok da fazla değil. Geri dönüşüm bahçede çok rahat gübreyi kullanabiliyorsunuz. Çok verimli. Onun da artısı var. O da bir maddi kar aslına bakarsanız. Satılabilir de tavuk gübresi alan da olabilir. O da satılır. Tabii o da maddi bir kar. Tabii her hayvancılık işinde olduğu gibi seni buraya çok bağlıyor değil mi? Yani bir yere gittiğin zaman muhakkak birisinin her gün gelmesi lazım. Demin buraya. aklıma gelmemişti. Sorduğunda şimdi anlatırken aklıma geldi. Tavukları kapalı halde kümesin içinde bırakıp yemini suyunu doldurursanız maksimum 2 gün uzak kalabilirsiniz. 2 günden sonrası tehlikeli. Büyükbaş hayvanda biz o yüzden büyükbaş hayvan da çok istiyorduk. Küçükbaş da istiyorduk. Ama bir türlü bu işe girmememizin sebebi de odur. Yani cenazen olsa bırakamıyorsun. Sabah akşam onun başında durmak zorundasın. Tavuk gene bir kısım telafisi var 2 gün. Hadi 3 gün diyelim. O zaman olabilir. Ondan sonra zaten muhakkak bir yakınınıza söylemeniz, anlatmanız lazım durumu. O kabul ederse gelip tavuklarınıza birazcık bakarsa olur. Öbür türlü imkansız. Çok sevmek lazım değil mi bu işi yapmak için? Her işi sevmek lazım. Her işi sevmek lazım. Ben ona inanıyorum. Sevmediğiniz işi yapmayın zaten. Ben şehirde 16 sene aynı iş yerinde kaldım. İşimi çok seviyordum. Yoksa dayanılacak gibi değil. Bunu da çok seviyorum. Tavuklar ne bileyim ya hayvanla uğraşmak çok zevkli. Yanına geliyor senin yem vereceğin zaman anlıyor sana tepki veriyor. Ben oraya gidiyorum bazen sıcaktan mayışmış haldeler ama yem kovasının kapağını açtığım zaman bir kıyamet kopuyor. Hepsi uçarak bana doğru geliyor. O bana yetiyor zaten. Peki keyifli yanlarını o zaman bir konuşalım. Bir de böyle sana çok zul gelen zor yanlarını konuşalım. Zul gelen yanları istediğin yere her zaman gidememek. Onu özellikle bir daha söyleyeyim. Demek ki ondan bir darbe yemişim. Evet. Zor gelen yanları hasta oldukları zaman çok üzülüyorum. Bir de çok yatırım. Mesela bu kış çıkışında bayağı bir hastalanan oldu. Hayvan yemek yemiyor. Bir yere siniyor. Öbürküleri onun üzerine çıkıyor soğuk olduğu için. Ezilip ölüyor. Hadi onu ayırıyorsunuz karantinaya. Su yemediği için elimde şırınga pekmezli su yapıyorum. Besleyici olsun diye yemi ağzına tıkamıyorsun. Vicdanlı insanlarız. Duygusal boyutu var işin. Evet tabii ki o da bir can. Onunla ilgilenmek gerekiyor. Zaten canlıyla ilgilenmiyorsan yani ona bebek gibi bakmıyorsan girme. Üzer seni. Sen de hayvanı üzersin. Para da kazanamazsın. O vebali de alırsın. Elimde şırınga alıyorum ağzına sabah akşam veriyorum. O biraz zor. O bana zor geliyor açıkçası. Evet burada birçok insanda gördüm. Buraya geldiğim zaman beni en çok üzen detaylardan biridir. Öyle olmayanları tenzih ederek söylüyorum. Hayvanı bir mal gibi görüyorlar. Hatta gübresinin ismine bile mal gübresi demişler. Evet. Mal. Köpek mesela öyle kapıdaki bir bekçi. İt. Hayvan Kapa. dediğin, büyükbaş dediğin onun için bir para kapısı, süt kapısı vesaire. Temizlememesi, taramaması, ilgilenmemesi, sevmemesi, sütü kestiği zaman onu direkt kesime yollaması. Bu hayvancılıkta hani duygusallık dışı olan bu durumlar beni çok yıpratıyor, çok üzüyor. Bunu ayrıca ben belirtmek istedim bu videonun içinde. Aslında meslek olarak düşündüğünüzde bir tık duygusallığı azaltmanız lazım ama komple vicdansız olmanıza gerek yok. Ne kadar iyi bakarsanız o hayvan da size iyi bakıyor. Ben görüyorum böyle hayvan büyükbaşlarda özellikle sağında solunda bir sürü kaka var. Yapışmış. Ya kardeşim suyum var burada her taraf su. Kuyum var. Al bir hayvana birazcık bir su tut. Hayvan sıcakta serinlesin. Onun da hoşuna gider. Hayvan mutlu oldu mu verimi de artıyor. Bizim tavuklarda stres çok önemli mesela. Yanında pataküte bağırarak çağırarak gidersen hayvan 2-3 gün yumurta yapmıyor. Niye? Korkuyor, siniyor. O da can. Evet. Ama onlarla iyi geçinirsen her gün yumurta veriyor sana. Ya. Çok önemli bence. Şimdi sevgili Koraycığım seyircilerimizle de ben paylaşmıştım bu yayını yapacağımızı. Onlardan da gelen sorular var. Çok güzel.
Bu konuda KOSGEB ve benzeri kurumlar aracılığıyla devlet teşvikleri, özel kredi imkanları var mı? Sen araştırmış mıydın bu konuyu hiç? Ben fazla araştırmadım bu konuları. Çünkü bir yere borçlanmak istemiyorum. Kendi yağımla kavrulayım dedim. Yapamazsam bir yerde borçlanıp yükümlülükler altına girmek istemedim açıkçası. Evet, ben bu konuya bir cevap verebilirim. Şimdi daha önceden KOSGEB'ten faydalanıp iş kuran kişilerden almış olduğum bilgiyi çok kısa bir paylaşmak istiyorum. Peşin parayla siz alımı yapıyorsunuz. Ondan sonra faturalandırıp KOSGEB'ten geri alıyorsunuz. Yani ilk başta cebinizde sizin bir paranız olması lazım. Evet, konuyla ilgili gidip eğitim almanız gerekiyor. Projenizi onaylatmanız gerekiyor. Biraz böyle meşakkatli bir süreç gibi gelmişti bana. Yapılmaz değil, yapılır ama ben de olsam şahsi fikrimi söylüyorum. Ben kendi yağımda kavrularak, küçük başlayarak, yavaş yavaş büyüyerek ve gerekirse düşük faizle yakaladığım zaman bir banka kredisi alarak yürümeyi şahsım adına tercih ederim. Ben de şimdi hatırladım, sen söyleyince araştırdığım kısımda kontrollerin fazlasıyla insanı rahatsız edebileceği durumu vardı. Parayı ödedikten sonra zaten o maddi imkanım varsa aynen dediğin gibi aynı şekilde ilerlemek daha mantıklı. Yani yanlışım varsa düzeltsinler. Bu benim kişisel tercihimdir, kişisel yorumumdur. Ya imkanı yoktur, böyle yapmak zorundadır, kredi almak zorundadır. Ona eyvallah zaten de bir şey görmeden çoğu banka da kredi vermiyor. Yani bir teminat, ne bileyim bir arsa veya uzun süreli bir kiralama, onun haricinde öyle hibe vesaire kredi destekleri biraz zor. Tam da onu söyleyecektim. İlerleyen aşamalarda ben bu konuyla ilgili detaylı bir video da çekeceğim. Konunun uzmanıyla devlet teşviği ve hibeler konusunda. O şu anda bu videonun pek konusu değil. O ben yüzden... de sevinirim çünkü düşündüğüm başka işler de var buna ek olarak. Belki bana da büyük faydası olacağını Tabii dönem dönem arıcılık hakkında destekler oluyor. Küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık hakkında destekler oluyor. Bizim kanalımızın takipçileri de kırsala, köye göç etmeyi hayal eden ve ne iş yaparız sorularını soran insanlar olduğu için çok faydalı bir seri olacağını düşünüyorum. Köye göç kısmında köye göçen insanlar için özel krediler veriyorlar. 2-3 senede bir güzel şeyler çıkıyor. Bizim yaşımız tutmadığı için, evet. Daha doğrusu o yaşları geçtiğimiz için öyle bir şeylere başvuramadık ama ben de almak isterdim onu. Evet, Burcu Gürses bu soruyu sormuş. Teşekkür ediyoruz Burcu. kendisine. Şimdi Atiye Hanım'ın bir sorusu var. Kar amaçlı olmadan 10-15 tane gezen tavuk beslemek istiyorum. Satış ve diğer bilgiler için yardımcı olabilir misiniz? Tercihim yumurta tavuğu. Teşekkür ederim. Ne önerirsin? Köy tavuğu tedarik edebilirlerse çok dayanıklı. Yumurta verimi de hiç fena değil. Dayanıklı bir ırk. Hiçbir şekilde hasta olmadılar. Onlara ben hiç ilaç vermedim. Hiç aşı da yapmadım. Aşağı yukarı 3. seneleri bende. Gayet de memnunum onlardan. Tabii satış ve diğer bilgiler için yardımcı olabilir misiniz demişler ama şu anda senin yapmış olduğun cins bir tavuk. O konuda şöyle yapabilirim. Eğer istiyorlarsa onların yumurtalarından gönderebilirim ya da civciv yaparım. Köy tavuğu çıkartırım yumurtalardan. Belli bir süre bakarım. Hastalıkları birazcık dayanıklı olunca, biraz palazlanınca diyeyim. Evet. Ondan sonra gönderebilirim. Sıkıntı yok. Tabii seyircimiz nereden yazıyor onu detayını vermemiş ama Evet. dediğimiz gibi ilerleyen aşamalarda belki senin işinin boyutu da değişebilir, farklılaşabilir. Az sonra bununla ilgili bir sorum olacak. Hani bu iş nereye gider, bu işin geleceği nedir diye. Aykut Bey'in bir sorusu var. Tavukları doğal ve organik yemlerle mi besliyor? Besleme yaparken miktarlara özen gösteriyor mu? Bu ırk tavuklar neler yemeli, neler yememeli? Maalesef yayınımıza şu anda bir ara vermek durumundayız. Yağmur başladı. Yerimizi değiştirelim. Tamam. Yayınımıza devam edelim. Tamam. Evet, ufak bir yağmur molasından sonra devam ediyoruz. Yağmur dindi. Şimdi hızlı bir şekilde devam edelim dostum. Tamam. Sorumuz şuydu. Nasıl besliyorsun? Neler yemeli, neler yememeli? Daha önce söylediğim gibi tuzdan uzak duruyoruz. Hani ev atıkları veriyoruz dedik ama tuzlu şeyler bu hayvanlara zararlı. Genelde protein ağırlıklı beslemeye çalışıyoruz. O yüzden ben de yem karışımı yapıyorum bunlara. Ufak tefek mikro besinler yapmaya çalışıyorum. Mercimek olsun, işte buğdayı, arpayı yeşillendirip vermek olsun. Biraz daha proteinleri artıyor. Arada sırada yemlerin içine mermer tozu bile karıştırmak lazım. Çünkü eşeleniyorlar. Kendi kalsiyum ihtiyacını topraktan bir kısım alıyorlar ama yetmiyor tabii onlara. Kendi yaptıkları yumurtaları biz yumurtaları yedikten sonra kabuklarını kesinlikle atmıyoruz. Onları kırıyoruz, öğütüyoruz, yemin içine karıştırıyoruz. Daha çok yumurta yapabilmeleri için. Çünkü kalsiyum azaldıkça şunu gördük. Yumurtayı elinizde tutuyorsunuz, çıtırt diye elinizde kırılıyor. Evet. Birkaç defa başıma geldi. Oradan da anlıyorum zaten eksik kaldığını. Ama genelde kendi yemimizi üretmeye çalışıyoruz. Sen arpa veriyorsun sadece. Arpa, buğday, mısır, zaman zaman vitamin karışımları ve daha önce söyledim incirimiz var burada. İncirler kurtlanmaya başladığı zaman alıyorum, kurutuyorum onları. Yem yaparken, hazırlarken
öğütüyorum. Onlara veriyorum. Dut oluyor. Yanlarına dut ağaçları da diktik zaten. Biraz onlardan da beslenecekler. Üzümlerin çürüyenlerini veriyoruz. Genelde doğala yakın, doğada bulabilecekleri şeylerden vermeye çalışıyoruz. Ve bu şekilde herhangi bir sorun yaşamadın. Şu ana kadar bu beslenmeden dolayı bir ölüm yaşamadım açıkçası. Kiloları da artıyor. Görüyorum büyüme hızları da iyi. Şişirme bir hayvan olmasın. Rahatlıkla yavaş yavaş büyüsün. Şunu gördüm. Çiftliklerde büyütülen tavuklar genelde çok çabuk ölüyorlar. Çünkü hızlı büyüsünler diye yem veriliyor. Bana göre organların fazla büyümesinden dolayı çok çabuk hayatlarını kaybediyorlar. Hoşuma da gitmiyor. Koray, bu iş nereye gider? Bu işin geleceği nedir senin için? Yaşım daha erken. Hayatın ne getireceği belli değil ama ben bu işte ilerlemek isterim. Neden olmasın? Belki de 2-3 sene sonra yurt dışına hayvan gönderebilen kişilerden biri olmak istiyorum. Onun araştırmasını yapmaya başladım. İhracat şekline dönmesini isterim. Neden olmasın? Irkları çeşitlendirmek istiyor musun? Yoksa bir ırkta uzmanlaşmak mı istiyorsun? Şu anda ilk önce genel olarak tavukta uzmanlaşmak istiyorum. Ondan sonraki bu elimdeki ırkları çok iyi bilmek istiyorum. Hastalıkları, zaafları veya neyi yaparsam daha iyi olur onları öğrenmek benim ilk amacım. Bir konuda uzmanlaştıktan, tamam dedikten sonra başka bir tavuk ırkına o zaman mı geçmek doğru olur sence? Şu anda popüler olan ırklardan biri bu. Çünkü iri ırkları sevmeye başladı herkes. Aynı bunların cüce bantam denen bir cinsleri var, öyle cüce tavuklar. Aynıları ama ufacık. Şu anda çok popüler değil bizim ülkemizde. Özellikle buna yöneldik. Birkaç değişik iri ırk da var. Onlar da aklımızda ama ilk önce bunlar. Bunları bir iyice öğreneyim. Yani süs tavuğu diye geçiyor. Süs tavuğu diye geçiyor. Ama isminin böyle olmasının sebebi gerçekten çok güzel olmaları. Dış Evet. görünüşlerinin güzel olmaları Renkli, bence. birazcık daha diğer tavuklara göre daha sosyaller. Bazı renkler özellikle yanına çok rahat gidip sevebiliyorsunuz. Elinizden yemiyorlar. O yüzden. Tavsiyelerin neler olur? Şimdi birçok şey konuştuk Hı hı. bu videoda. Böyle bir özet mahiyetinde genel olarak kırsala göç etmeyi planlayan, bu işi yapmak isteyen ya da hali hazırda köyde kırsalda yaşayan ama bu işi yapmayan, yapmayı planlayan insanlara tavsiyelerin neler olur? Çok zor olacak ama yerinde görüp hayvanları almalarını tavsiye ederim. Ya da güvenebilecekleri birisinden almasını tavsiye ederim. Kötü hayvanla bu işe başlarsanız ne yaptığınızı anlamıyorsunuz. Bir şey de öğrenemiyorsunuz çünkü elinizde heba oluyor. Yanlışı da yapsanız iyi hayvanda kendiniz görürsünüz, bir kurtarma telafisi olur. Ama hasta hayvan alırsanız diğer bütün hayvanlarınızın da sonu olur. İlk başta tavsiyem bu. Direkt kara kucak böyle bodoslama dalmanın da anlamı yok. Bana göre az hayvanla başlayıp acele etmeden tecrübe kazanmak daha çok para kazandırır. 100 tane tavuk öldürmektense 20 tane tavukla başlayıp veya 10 tane tavukla başlayıp bunu 100'e çıkarmak çok daha mantıklı. Kendi yerleri varsa zaten önde başlayacaklar bu işe. İstedikleri gibi modifiye edebilirler. İstedikleri sistemi kurabilirler. İlk kuruluşta düzen çok önemli. Onu ben de yaşadım. Buraya taşınırken aynı ana denk geldi bu işe başlamam. Başta çok zorlandım ama kümeslerin halini sen de gördün. Bu şekilde düzen kurarlarsa bakımları çok daha rahat oluyor. Hayvanlar da çok keyif alıyor bundan. Tavsiyelerim bunlar. Önce düzen, sonra kazan der bir abim. Güzelmiş. Aracılıkta. Güzelmiş. Düzen olmadan olmuyor. Çok acele etmesinler. Bir de gideceğiniz şehrin iklimi çok önemli. Biz burada sıcaktan biraz zorlanıyoruz açıkçası. Fazla ağacım yok. Kendi yerim olsa çok ağaçlandırırım. Hayvanlar için rahat olur. Çok soğuk yerlerde de sıkıntı olabilir. Ama olmayacak diye bir şey yok. Dikkat ettikten sonra hepsi oluyor. Ben her iş için tavsiye ettiğim bir şey var, onu eklemek isterim. Bu işi yapan bir yakınları varsa muhakkak yanlarına gidip çıraklıklarını yapsınlar. Bence de. Gelen bilgi almak isteyen olursa ben bilgiyi paylaşmaktan çekinmem. Herkesin nasibi, kısmeti kendinedir. Ne yaparsanız yapın. Arıcılıkta vardır mesela, şimdi aklıma geldi. Yan yana bizim kovanlarımız vardı. Benimkiler öldü gitti. Seninkiler işte neredeyse bir teneke bal verdi. Kısmet işi bunlar. İstediğiniz kadar bilin, bilginizi paylaşmayın. Size zarar olur. Birisi daha öğrenirse bu iş daha çok büyüyebilir. Ona belki bir ekmek kapısı açarsınız. Bir yardımınız olur. Ben o yüzden kim ne sorarsa cevaplıyorum. Hani hayvan ölsün de tekrar benden alsın, bu mantık bende yok. Çok da kızdığım bir şeydir. Pazarın gelişmesi önemli olan. Bizim kaçırdığımız bence bu. Evet. Pazar gelişecek. Pazarın gelişmesi için bunun üreticisinin artması lazım. Hem ülke için faydalı hem de insanların bu bilince ulaşması için. Belki sen bunu bir insana tavsiye edeceksin. O insan bunu yapacak. Ülkede bu duyulacak ve daha fazla insan bunu talep gösterecek.
Belki bu vesileyle senin de işlerin açılacak. Tabii ki de bunlar bir zincirleme, birbirini takip eden konular. Lübnan'daki adamı niye gidip Hollanda'dan tavuk alsın? Türkiye'de ben varım, benden alsın. Veya bu işe başlayacak birinden alsın. Gidip o uzak yerlere para gitmesin, döviz bize gelsin. Aslında resime büyük olarak bakmak lazım. Her zaman söylüyoruz, bu iş genişliyor. Ne kadar iyi yaparsak, Türkiye'de tavukçuluk çok iyi. Ben niye gidip Hollanda'dan alayım? Türkiye'den alırım demesi lazım adam. Peki genel olarak bu iş sence karlı bir iş mi, yapılacak bir iş mi? Bu açıdan tavsiye ediyor musun insanlara? Piyasa dinamiklerine göre sıkıntı yaşayabilirsiniz. Başka bir işinizin yanında bunu yaparsanız tavsiyem olur. Ama öbür türlü sırf bu işe gireyim, direkt bu işte başlayayım bana göre çok zor. Yumurta tavukçularını ayrı koyuyorum. O bambaşka bir iş. Onun satışı daha farklı. Daha hızlı da büyüyebilirsin, hiç büyüyemeyebilirsin de. Bu biraz özel süs tavuğu olduğu için direkt dalmamalarını tavsiye ediyorum. Hüsranla bitmesin sonu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkürler. Açık yüreklilikle bilgilerini paylaştığın için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Instagram adreslerin Koray_P ve URS Farm. Evet. Sana buralardan ulaşabilirler. Hı hı. Ayrıca satış yaptığın bir platformunuz da var. Hı hı. Oradan ürünlerinize de bakabilirler. Evet. Tavsiye ederiz. Gönül rahatlığıyla çoluğuna çocuğuna yedirilebilecek ürünler. Biz kendi çocuğumuza veriyoruz, dostlarımıza veriyoruz. Herkes de bunlardan biraz faydalanırsa bize de faydası olur tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Rica Yolun ederim. açık olsun. Amin hepimiz. Sevgili dostlar, bu güzel videomuzun da burada sonuna geldik. Eğer benim Koray'a sormayı unuttuğum sorular varsa lütfen yorumlar bölümünde yazın. Kendisi muhakkak cevaplayacaktır. Ayrıca sizden ricam kırsala, köye göç edip yapmayı planladığınız iş fikirleri varsa bunları da sorarsanız o konunun uzmanıyla gidip söyleşiler yapabilirim. Son olarak sizden ricam bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeniz, kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı günler.